toplamaya geldik. Evet, kahve tarlasındayız. Kahve toplamaya başlayacağız. Kısaca bilgi verelim. Nisan ve Mayıs aylarında toplanıyormuş. Bir de Ekim aylarında. Ekim, evet. Kış sezonunda yağış çok olduğu için çiçeklerini göstereyim size. Şurada görüyor musunuz? Beyaz beyaz. Şimdi. Evet. Bu çiçekler eğer dökülürse meyvesi olmuyor dolayısıyla. Yağış yoğun olunca. Evet, sıkıntı oluyor. O çiçek gidiyor. Bu sefer kahveye dönüşemiyor. Bir sürü iş. Şimdi birazdan olmuş kırmızı olanları toplamaya başlayacağız. Evet. Toplamamız gerekenler bakın şöyle. Isra düştü. Şöyle koyu olanlar. Tam bu da değil. Şu aşağılarda mı? Şurada. Şu olabilir. Puntoları alıyorum. Bakın şu da yine bakın dedim. Bu biraz önce bahsettiğimiz düşük kaliteli olan kahveler. Tinto. Bunları Kolombiyalılar kendi içiyormuş. Onlar olmamış bence ama. Bak. Ben oradan bu. Şurada. Burada da biraz koyuları var. Şu olur. Tamamen kırmızı olmalıymış. Şurada ısranın üstünde var. Bak ısra. Şurada. Nerede? İyice gidiyor. Bakın tamamen olmuş olan bu. Burada var bir tane daha. Burada da var bir tane daha. Şu küçük olan var. Bu ağaç bayağı verimliymiş. Biraz topladık. En kusursuz olanları böyle mor rengine yakın olanlarmış, yani bordo rengi yakın olanlarmış. Ve bulduk onu. Şimdi topladıklarımızı kabuklarından ayırmaya gidiyoruz. Çekirdeğini çıkaracağız. Birazcık kahvenin tarihinden de bahsetti bize. Biz de bahsedelim. Arabica denmesinin sebebi Araplar tarafından bulunmuş ve dünyaya export edilmiş olmasından kaynaklanıyor. 16. yüzyılda. Çok tırmandık, yoruluk. Burada ayırma işlemine başlayacağız. Isra döküyor. Ben benimkileri döktüm. Sembolik olarak topladınız. I steal too. Yeah. They're going to be nice. Memory. For you. Yeah. So, who likes to help me out? Yeah, we are going to peel off the red shells. Okay. Do you want to do it? Yeah, you go. Me go? Yeah, you're the coffee person. And you are going to turn to the right to peel off the red shell. Okay. Very good. Let's Yeah. Şöyle çeviriyorsunuz. Buraya sıkışmaya çalışıyor. Wrong way? No, to the right side. Because this machine, guys, is very old. So as you can see, the hole is very thin. So you have Okay. to turn it to the right, and we continue turning to the right. Okay. Böyle çevirdikçe çıkıyor. ...12 saat sonra bu aşamadan sonra üstündeki müsilaj dedikleri yapışkan sıvıyı 12 saat sonra buradaki suyla yıkıyorlar, dolduruyorlar burayı. Yıkadıktan sonra da 20 gün boyunca kurumaya götürüyorlar. Şimdi burada farklı renklerde kahve çekirdekleri görüyoruz. Onun sebebi şeymiş. Şurada gördükleriniz az önce hani üstünde yapışkan reçel gibi bir sıvısı vardı ve onu suyla temizliyorlardı ya. Buradakileri o reçelini bırakıyorlarmış, temizlemiyorlarmış. O yapışınca zaten böyle kahverengi böyle lekeler bırakıyormuş. Bu pahalı kahvelerden bir tanesi. Burada ise bu gördüğünüz soyulmamış, üzerindeki kabuğuyla bekletilen, bu 8 ay boyunca burada kurumaya bekletiliyormuş. Benim gösterdiklerimin kuruması 4 aymış. burada. Evet, diğerleri 4, bunlar 8 ay. 8 ay sonra bu dışındaki o kabuğu buna lezzetini veriyormuş. Bakın sonra böyle otomatikman soyuluyor. Bu koyu kahve şeklini alıyor. Köşede gördüğünüz ise
Biraz önce bahsettiğimiz düşük kaliteli kahveler. Kolombiyalılar kendilerinin içtiği, daha ucuz olduğu için bunu tüketiyorlar. Bunun bekleme süresi daha az. Dolayısıyla bekleme süresi arttıkça maliyet artıyor. Burada da şöyle bir sistem yapmışlar. Bunun sadece kuruması için güneş gerekiyor ve kuru hava gerekiyor. Burada raylı bir sistem yapmışlar. Ayakları var. Yağmur yağınca veya akşamları direkt üzerini kapatıyorlar. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Öğütme. Everything on the grinder. Everything, yeah. And good. Şimdi bu aşamada az önce aldıklarımızı getirdik her şeyiyle. Bunların kabuklarını ayırıyoruz. Çöpünü ayırmış oluyoruz yani. Parşömen diye bahsettikleri kabukla beraber çıkıyor. Bir sonraki aşamada onu nasıl ayıracağımızı gösterecek bize. Put the green coffee. Yeah, as you can see in this moment, yeah. Oh my In god. this side, parmesan, in this side, green coffee. And the only thing that they have to do to separate them is doing the following. So all the flour is this? Yes, all the floors are the parmesan shell. So you can see that here we are having the green coffee. But sometimes we have to double fresh, or in this case, we just have few of them. We can use our fingers to finish with the threshing process. Yeah, very good. But guys, nowadays Colombia has industrial machines. There are big machines which are the thresher machines. They are going to have in this side the parmesan shell, in this side the green coffee. Here we are just doing a threshing and handmade way. Yes. Guys, but I'm going to give you this treasure and that is for you, okay? Maybe they already tried this one or not. No. No? Right. We tried this one? Platano. Plantain. 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 Okay. This one is called as patacon. The way we make it, we have to press very good and the small parts of the plantain. We have to fry one time, and once we fry one time, we have to press. And once the small part is pressed, we have to fry a second time, so we have this shape, patacon. And the red sausage, they already tried this one? salsa, No, it's made of tomato, onion. and pepper. Yeah, we tried in rice and pollo. Yeah. Yeah. This one has a name, which is called as ogao. So patacon, Patacon? con ogao. Patagon con ago. Ogao. Ogao. Ogao, muy bien. Con So ogao. guys, it's for you. So Okay, thank please you. so much. enjoy. You are welcome. Şimdi bize atıştırmalık getirdiler. Bu yenilebilir muz. Bunu şöyle yapıyorlar. İlk önce muzu kızartıyorlar. Sonra üzerine vuruyorlar. Sonra tekrar bir daha kızartıyorlar. Cips gibi oluyor. Bu da domatesli, soğanlı, biberli bir sos. Tatlı bir sos bu arada, acı değil. Çok lezzetli. Bayağı cips gibi kızarmış muz. Yeah. Bu aşamada kahveyi buradan koyuyorsunuz. We are like in the kitchen. Sonra So we are öğütüyorsunuz. going to. Öğüttükten sonra bu aşamayı alıyor. Üzerindeki kabuklar soyuluyor. Yeah. Bunu güzel bir We are taktikle going. No, we have just. atıyorsunuz coffee. üstünden. We are going to roll. Yerde gördüğünüz bütün hepsi kabukları. Tabi artık bu tarz bir taktik yapılmıyor. Bu eski geleneksel bir yöntem. Bunu göstermek istediler bize. Şimdi kahveyi kavuracağız. You want to do it? Okay. Yeah. So you are going to Yap ve be yap. in the camera. Yeah. Very good. Şimdi kavurma mı denir? Kavurma. Kavurma aşamasındayız. O makineler çok pahalı olduğu için Kolombiya'da gerçekten böyle kavuruyorlarmış. Yani o eski yeni usul makinelerden kullanmıyorlarmış. O yüzden Leo, dikkat etmeleri gerekiyormuş. Hiç durmadan böyle kavuruyoruz. guys. Bir de 120 derecede 12 dakika kavrulması gerekiyormuş. Çok kavurursak durmadan kavurmak gerekiyormuş. Yanarmış. Şimdi kahvenin satılırken internette hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Etrafında büyüdüğü ağaçlar ve aromalarından bahsederler. Bizim buradaki kahveler de etrafında limon ve portakal, mandalina ağaçları varmış. Onlardan aromasını alıyormuş.
Kahvenin kavrulup kavrulmadığını nasıl anlarız? Biz dedik ki kokusuna bakarız, Renginden. rengine bakarız. Ama öyle değil. Tadına bakacakmışız. Isırdığımızda hem içinden hem dışından çıtır çıtır bir ses gelmeliymiş. Very good, guys. Very good. Şimdi kavurduğumuz kahveyi öğüteceğiz. Öğütücü aynı. Ama İçine tabii ki koyduk. Very stop. It's to the right. Very good. ters yöne çeviriyormuşuz. Böyle bir koku yok. So, guys, Öğüttüğümüz kahveler burada. En ince şekilde öğüttük. Türk kahvesi bundan daha ince, daha kum gibi oluyor. Türk kahvesi yapan şey o. Şimdi klasik, geleneksel şekilde demleyeceğiz. Suyu ben 90 derece sanıyorum ama 80 derece, en fazla 90 derece olması gerekiyormuş. Burada pamuktan yapılmış klasik bir filtre var. Buradan kahveyi koyup üzerine su ekleyeceğiz. Kahve buraya akmaya devam edecek. Öğüttüğümüz kahveler. Su 90 dereceden fazla olursa tadı acı olurmuş. Çünkü içeride zehirlenme yaşıyormuş. Yani fermentasyonu fazla oluyor. Dolayısıyla o da tadını bozuyormuş. Bu aşamada bardakları ısıtıyoruz. Çünkü bardakların sıcak olması gerekiyormuş. Görmüşsünüz kahvecilerde espresso makinesinin üzerine böyle koyarlar ve o onu ısıtır. O bardak her zaman sıcaktır. Espresso yapıldıktan sonra o kahve, sıcak bardak kahvenin sıcaklığını koruması için. Şimdi buradaki elimi yaktım, unuttum. Her bardak için 10 gram kahve kullandık. Toplamda 30 gram. Bir kaşık yaklaşık 10 gram kahveye tekabül ediyor. Şimdi onu demliyoruz. in this case, we are going to add our water, always in circle motions, to go all around our coffee, okay? In this way. Okay, guys, so when people use this type of filter, they have the mistake to put a spoon on it and they start scrambling and they also start pressing the filter because they want that the water can go down very fast. No, we can't. We have to give that time to the coffee, so the water of the coffee is going to go down, but it's on gravity all the time. Yeah. Bu aşamada öğüttüğümüz, kavurduğumuz kahveyi demliyoruz. That we can't really use from the coffee bean because you knew that we roast all coffee in the frying pan. So the frying pan is made of aluminum. Okay. Okay. And we continue adding a little bit of water. Always in circle motion. Bueno amigos, llegamos al laboratorio, miren. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a trillar el café. ¿Qué es trillar el café? Quitarle So el guys, pergamino. in this Muy bien, case, our cups are warm. muy bien, vamos a echarlo ahí. I don't need the ¿Cómo water. lo echamos? Ayúdenme acá, secretario, cógelo acá. Cójalo. And we are going to add the rest of the water that we need to finish. Y lo vacía acá. Eso, dale. Eso. Amigos, antiguamente esto lo hacían nuestros padres. Lo hacían nuestros padres. Y lo estamos separando. And that's it. So guys, please, your cups, but you are not going to try your coffee, okay? In the meantime, you can smell your coffee. Muy bien.
Bien, vamos a separar. ¿Cómo lo vamos a separar? You can perceive a little bit. Ustedes que son Yaptıktan tan sonra üzerinde buenas gördüğün estudiantes şeyler de yağı. procesos Yağını seguimos. çıkarmış oluyor. Meyveden gelen yağ. Ahora quedó. Bu işte dışarıya ihraç ettikleri kahve. Gerçekten yumuşacık ve çok güzel. Bayıldık. Yazar gövdesi yumuşak, aroması şöyle böyle. Gerçekten öyle. Aşırı kavrulmadığı için çok etkiliyor. İçimi o kadar yumuşak, o kadar tatlı ki. Ben normalde şekersiz içemiyorum mesela ama bu içiliyor çok rahat şekilde. Ya şöyle söyleyeyim, kokuyu içine çektiğinizde böyle tüyleriniz diken diken oluyor. O kadar güzel bir kokusu, tadı var ki. ¿Cómo vamos a Normally I cannot Çok drink güzel. coffee Yani- without sugar, but this is... Esta Bize notalarından da bahsetmişti. Yine söyleyeyim, içinde bayağı limon tadını, yani ekşi bir ufak bir tat alıyorsunuz. Mükemmel bir tadı var. Yani kalanını da aldık, içiyoruz. Ne kadar ödedik bu tura? Ne kadar ödedik? 35.000 peso. 5.000 kişi başı. O da 140 lira falan yapıyor. Ama değer yani. Bu tarafa yolunuz düşerse gerçekten gelin. Dediğim gibi bu tur diğer bölgelerde de yapılıyor. Finlandiya'da var, Hardin'de var. Bize burayı arkadaşlarımız önerdi. Onlar sayesinde geldik. İyi ki de gelmişiz. Kevin çok iyi. İngilizce açıklıyor, yardımcı oluyor. Türk kahvesi üzerine konuştuk. Yardımcı oluyor. Gelmenizi tavsiye ederiz. Luger. Luger, Coffee Tour, Luger. Google'larsanız gelirsiniz. Çok şekerler. Bize atıştırmalık da verdiler.